İlacımı içmeyi unutmuşum. Aç ilaçlarım yani. Kahvemi yaptığımla kaldım. Yarım saat daha bunu içmeme izin yok. Hatta yarım saat bile değil. İlacımı içtikten sonra yarım saat. Vitaminler. Ay. Multivitamin. Eklemlerim için. Kolajen. Glukozamin falan filan. Hadi. Ama bunu size gerçekten göstermek istiyorum. O kadar büyük bir hak ki. Yani bakın. Bu benim normal hipotiroid ilacımın boyu. Bu karışık vitaminimin, multivitaminimin boyu. Bu glukozaminin boyu. Yani şöyle göstereyim. Tırnağımdan daha büyük. İçeceğiz, ne yapacağız? Mecbur. Evet. Bugün hava bayağı kapalı. Çok bulutlu ve gri bir gökyüzü var. Daha tam ayılamadım. Yani uyandıktan sonra bir müddet daha böyle mal mal beynimin açılmasını bekliyorum. Yavaş açılıyor. O yüzden konuşmadan çekeyim diyecektim tamamını. Ayılana kadar konuşmayayım diyecektim. Çünkü zaten konuşmak zor bir şey ayılana kadar. Ama ilacımı unuttuğumu fark etmem ve kahveyi erken yapmış olmam falan konuşmama sebep oldu. Konuşamıyorum. Öyle. Beynim açılınca görüşürüz. Ben konuşamayacağım.
2,000 years later. Ya bir telefonumda falan hiç yer kalmamış hafızada. Telefonumda kalmamış. Telefondakileri bilgisayara atmaya çalıştım. Bilgisayarda kalmamış falan. Böyle detaylı bir galeri temizleme ve yedekleme yaptım. Bir harici hard diskimiz vardı, onu attım falan. Bayağıdır yani, evet bayağı uzun sürdü ama bir baktım kaç saat geçti? Galiba 5 saattir falan bununla uğraşıyorum. Farkında değilim. Zaman körlüğü işte, ne yapacaksın? Bana bir 2 saat falan gibi geldi. Ama yaklaşık 5 saattir falan bununla uğraşıyorum ama iyi oldu. Telefondan bayağı bir yer temizledim. Bilgisayardan da temizledim. Çünkü artık bilgisayarım ağlıyordu gerçekten. Geldik akşama. Öyle olunca ne yapmak gerekiyor? Yiyecek bir şeyler hazırlamak gerekiyor. Kaç gündür dışarıdan yiyoruz. Bugün kahve yaparken buzluktan buz aldığım zaman kıyma olduğunu gördüm. Onu çıkarttıydım, şöyle kıyma. Dedim bunu bari çıkarayım da köfte yapar yeriz. İşte böyle. Bakalım. Köfte harcı bir şey. Tavuk harcı var. Bunlar tavuk harcı. Tavuk. Beşamel sos. Çorbamız varmış. Kırpane harcı. Allah Allah. Köfte harcımız yok mu bizim ya? Hep tavuk, hep tavuk. Ne varmış ne yokmuş bir bakalım. Tavuk. Tavuk. Niye bu kadar çok tavuk harcımız var? Tavuk, 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 tavuk. Tavuk. Hepsi tavuk. Yani 10-15 tane falan galiba. Ne varmış? Tavuk baharatıyla yapsam ne olur? Ne varmış tavuk baharatının? Soğan, tatlı kırmızı biber, sarımsak, kekik, kimyon, tatlı kırmızı biber, pul kırmızı biber, karabiber, bitkisel yağ falan. Yani ne kadar tabağa yapılıyormuş? 1 kilo tabağa. Ama şimdi bunun içine ne kadar bundan koymam gerekiyor onu bilmiyorum. 2 tane koysam kaldırır mı? Kıyma da 400 grammış şimdi. Çok mu gelir, az mı gelir? Aman. Deneysel takılacağız be. Deneysel takılacağız. Acı baharatlı. Mangal lezzeti. Dur. Bir dakika, ikisi farklı. Bu acı baharatlı. Bu da acı kırmızı biber. Nişasta, tuz, şeker, sarımsak, domates, tatlı kırmızı biber, karabiber, kekik, fesleğen, kişniş falan. Birini acı, birini normal koysam ya da ikisini de acı mı koysam? İkisini de acı koyayım. Ne olacak hiç bilmiyorum. Deneysel takılacağız. Biberiye. Köfte baharı diye de bir şeyimiz varmış. Neyse. Onu şimdi kullanmayacağım. Hayırlısı. Hatta da bu
zaten 400 gram. Acaba bundan şöyle 2 tane iri tek köfte yapsam da hamburger gibi mi denesek? Bilemiyorum. Eldiven takıyorum sağ elime. Bir şey yapıyorum ama hayırlısı ya. Yenecek bir şey olsun. Daha bunu çözülmemiş mi? Bunun daha buzu çözülmemiş. Ne yapsak? Biraz daha çözülsün öyle. Hatta madem ben bunu bekleyeceğim, eşimin eve gelmesine kadar da bu çözülmeyecek, belli ki bir şey kalmadı onun eve gelmesine. Doğru düzgün bir köfte baharatı isteyeyim de artık onunla yaparız, ne yapalım. Biraz çözülmeye başladı. Ben de elimle ezeyim, elimin sıcağıyla biraz daha şey yapar, yumuşayıp çözülür belki diye biraz yoğuruyorum. Ama eşime sipariş ettiğim için şimdi gelirken köfte harcı al dedim. O yüzden başka bir şey yapamayacağım. O gelene kadar yapamayacağım bunu yani. O geldikten sonra da vlog çekmek istemeyeceğim için o kısımları size gösterme şansım kalmayacak ama en azından biraz yumuşamaya kadar olan kısmını çekebilirim. Elim dondu bu arada ya. Elim dondu. Köfte ekmek gibi bir şey yaparız. Hamburger gibi bir şey yaparız artık. Yani bugün güya vlog çekmeyi düşünüyordum. Dün de böyle yarıda kaldı ama belki ikisini birleştirip tek vlog da yapabilirim. Bir şey oluyor ve saatlerin nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Bu arada bugün dikkat ilacımı yine içeceğim deyip hatta önüme ilacı koyup yine içmeyi unuttum. Saatini geçirdiğim için de bari akşam yemeğinden sonrakini içeyim. Günde 2 kere benim ilacım normalde. Bir sabah bir akşam tok karnına. Artık akşam olanı içerim dedim ve onu da erteledim. Ah elim. Soğuktan yandı elim. Ah. Elim bayağı uyuştu. O yüzden bırakacağım. Şimdi bunu şey yapmadan nasıl çıkarabilirim? Başka eldiven kalmamış. Bunu şey yapmak istemiyorum. Çıkarmak istemiyorum. Yine bunu kullanmaya devam etmek istiyorum. Maşayla sökebilirim elimden belki. İçinde dursun. Daha kullanırım. Yoğuracağım zaman bir daha kullanırım. Işıklarını kapatalım. Ah. Bugün bu telefon galerisi temizleme
bilgisayar hafızası temizleme işine o kadar odaklandım ki günün nasıl geçtiğini anlamadım. Saatler geçti gitti. Dizliğimi takacaktım, onu takmayı unuttum. Her şeyi unuttum. Vlog çekecektim, onu unuttum. Yani birazcık kuru, az konuşulan, bol düşünülen bir vlog oldu ama muhtemelen şeyin etkisi var. Hava bugün çok gri dediğim gibi. Hava böyle kapalı, gri, bulutlu olduğunda benim enerji düzeyim aniden düşüyor gerçekten. Yani yataktan çıktığıma bile şükrediyorum ve kendimi takdir ediyorum. Kendimizi takdir etmeyi hiçbir zaman bırakmamalıyız çünkü. Yani normal şartlarda ben ne bileyim video çekmesem ya da bunun için özel bir çaba göstermesem bugün yataktan çıkmadan böyle saatlerce geçerdi ama ne yaptım? En azından kalktım, yatağa geri dönmedim. Galerimi temizledim. Bu da bir işti. Görünür iş olmayabilir ama yine bir işti. Çöpleri çıkarttım. Bu da bir işti. Bayağı çöpleri çıkarttım yani. Çöpleri topladım, çıkarttım. Kahvaltı ettim. Bazen kahvaltı etmeyi unutabiliyorum. Yani yatma kısmına çok fazla saplanmışsam unutabiliyorum ya da önemsemeyebiliyorum. Aman kahvaltıda etmeyeyim diyebiliyorum. Akşam yemeği için bir adım attım. Kıyma çıkarttım. Eksik malzemeleri fark edip eşime söyledim. Şimdi o getirince şey de yapacağım. Tamamlayacağım da. Şu anda hatta bana mesaj attı yukarıdan. Telefonun ekranından kıyma yetecek mi diye mesaj geldi. Yani bir şeyler yaptım bugün ya. Bugün boşa geçmedi. Aferin bana. Evet, eşim geldi. Harcı getirdi. Hemen bir toplantısı varmış. Ona girdi. O yüzden o odada olduğu için bu kısımda çekebilirim. Şöyle göstereyim. Yoğuruyorum. Hemen de şey yapma. Pişirme. Biraz dinlendi dedi. Bir yarım saat falan dinlendir dedi. O daha iyi anlar yemek işlerinden. Benden daha iyi yemek yapan biri. O sebeple zaten kendisi de toplantıda olacağı için ben de dedim yoğurayım, atayım dolaba dinlensin. Ama eldiven elime bol geldiği için elimden çıka yazıyor. Bana oldu gibi geldi ama hemen olmaz, iyi yoğur dedi eşim bey. Evet, biraz daha yoğuruyorum. Bayağı da acıkmıştım aslında. Daha dinlendirelim, hemen yapmayalım falan demesi işime gelmedi. Bir an önce yesek iyi olurdu. Ama adam da toplantıya girdi, ne yapalım yani. Ya, eldivenlik bir hali kalmadı. Elimle dalacağım artık ha. Ya da eldiven değiştireyim. Eldiven değişikliği yapayım. Diğer eldivenden bunu sıyırırım. Olmadı. Hatta bir dakika şöyle yapayım. Sonra buradan öyle sıyırırım artık. Şöyle parmaklarından. Çıkar değil mi? Doğru bir şey yapıyorum şu an. Umarım düşündüğüm gibi olabilecek bir şeydir bu. Hadi düş. Düş. Hadi be, içinde bir sürü kaldı. Hadi.
Bayağı bir aldık. Az bir şey kaldı. Kalan da kalır artık. Ne yapayım? Her zaman söylediğimiz gibi olduğu kadar. Olduğu kadar kardeş. Şimdi üstüne bir tencere kapağı falan kapatayım ben. Dolapta dinlensin. Şöyle yapsam yeter mi? Şöyle. Hı. Tamam. Şu şekil kapattım. Ben de orada bir su içeyim. Ne yapayım artık? Acıktım. Ekmek de çok tazeymiş. Yemek için şu an kendimi zor tutuyorum. Ekmeğin ucunu ısırmamak için kendimi zor tutuyorum. Evet. Pişirmeyi de yaptım. Artık bugünkü vlogumun sonu da bu olur muhtemelen. Şu ikisini sonradan attım. Çünkü tavaya sığmadılar. O yüzden diğer köftelerin küçülmesini bekledim onları tavaya koymak için. Böyle. Nispeten az konuşmalı, az eğlenmeli bir vlog oldu. Öyle. Bunlar hep deneme vlogları bunlar. Haydi. Bay bay. Şaka.